Şu anda El Salvador'da iç savaş var. Allah'ım şimdi ikram Burger King veriyorlar. Her yer, her şey demir parmaklıkla. Otobüste ilk defa Burger King dağıtıldığını gördüm. 9000 kaçak Türk Amerika'ya giriş yapmış. Bildiğiniz 9000 Türk diye haber yaptılar ha. Böyle bir yere attılar. Şu ana kadar geldiğimiz en ürkütücü yer. Keserse en azından telefonu bulamasınlar diye. Guatemala'dan çıkıyoruz Salvador'a. Hadi bakalım. Günaydınlar. Ben Deniz Pehlivan. Bugün çok tehlikeli olduğunu düşündüğümüz, iç savaşın olduğu bir ülke olan El Salvador'a yolculuğumuz başlayacak. Sabah erkenden kalktık. Vücudumuz hala yorgun. Hepsini sırasıyla anlatacağım ama önce bir kahvemi almam lazım. Otelde kahve bedava. Çay da bedava. Nesime birkaç tane çay çaldı. İtiraf et, hırsız. Bir tane aldım ya, diğerleri şeker. Hadi. Senin için aldım. Fırsatın olsa hepsini çalacaktın. Mis gibi Guatemala kahvemiz. Şöyle bugün hızlıca hemen hareket edelim diye kek aldım. 20 kat lira, 40 lira şu 2 tane kek. Kahvemizi de buradan ayarladık. Saat 12.30'da sonunda buradan El Salvador'a yaklaşık 6 saatte giden bir shuttle buldum. Bir Santa Ana diye bir şehrine gideceğim sınırı geçtikten sonra. Kişi başı 50 dolar verdik. Normalde buradan uçakla da El Salvador'a gidiliyor ama buradan Guatemala City'ye git, oradan bir daha uçağa bin falan daha masraflı oluyordu. Bir de bizim El Salvador'dan Cancun, Meksika'ya uçağımız var. O yüzden El Salvador'a gitmek zorundayız. Şu anda El Salvador'da iç savaş var. Google'a girip bakarsanız El Salvador'da çetelerle bu şu andaki mevcut başkan arasında savaş var. Ama kime sorsam burada belli mahallelerde savaş olduğunu söylüyorlar. Lakin her yerde olduğu gibi siz yine de dikkatli olun diyorlar. O yüzden gideceğimiz ülkeyle ilgili internette okuduklarım bu şekilde, inşallah göreceklerim bambaşka olur. Guatemala'da mesela bunu hiç hissetmedik. Hiçbir tehlikeli bir durum yok. Ama El Salvador birazcık farklı olacak. O yüzden arkadaşlarım 96. ülkem El Salvador'a birazdan yolculuğum başlayacak. El Salvador da bizden vize istemiyor. Bu Orta Amerika'daki El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'nın dördünün vize süreçleri bir birlik içinde. Yani diyelim ki 180 gün kalabiliyorsunuz dördüne toplamda ama. Yani her girdiğiniz ülkenin günü sayılıyor. 180'i geçerseniz o çıkacağınız ülkede para ödemeniz gerekiyor. Ama biz o kadar kalmadık daha buralarda. Güzel geçiyor her şey. O heyecanımız büyük, gençliğimiz yerinde ama yorgunuz. Önceki bölümü izleyenler, Volkanik Dağa çıktığımızda çektiğimiz rezilliği görenler zaten durumu biliyordur. Ayaklarım tutmuyor. Dizimden aşağı, Nesibe'nin de keza öyle. Merdivenlerden hala topallayarak yürüyoruz. Instagram bir hayalin peşinde de zaten bunu paylaşmıştım. Yemeğimizi yiyelim. Bize iyi yolculuklar, size iyi seyirler efendim. Hadi bakalım. 96. ülke El Salvador başlıyor. Evet, çok güzel bir şehirdi Antigua. Özellikle o volkanik dağ tırmanışını asla unutmayacağım. Ve kavimler göçü başlıyor. 5-6 tane çantamız var arkadaşlar. Ama bu sefer şanslıyız. Sınırı yürüyerek geçmeyeceğiz. Bir tane shuttle'la geçeceğiz. Artık yürümeye enerjimiz kalmadı. Bakın benim gitti. 7-8 kilo verdim herhalde. O yüzden birazcık konforlu bir gezi olacağını en azından umut ediyorum. Shuttle gelsin, istikamet El Salvador sınırı. Hadi bakalım, çantaları aldık, geldi arabamız. Ana, bu araba çok ufak ya. Çok kötüymüş Nesibe bu ya vallahi. Hola hermano. ¿Todo bien? Todo bien. Allah. İyi bir şey olsa şaşardım ya. Pasen adelante. Gelmez yani. Tienen su bol- Perdón, mi poquito español. Your Ticket. Two people to Santa Ana. Yeah. We change in Guatemala City. From here, Guatemala City to Santa Ana. Okay. Yes. Changing, ha? Guatemala. Yes. Okay. No problem. Yo, gel. Hello guys. Anlamadım ama. Oraya ayağını koyma diyor. Ha, tabii ki koymayacağım. Alçakmış bayağı. Şimdi Guatemala City'ye gidiyormuşuz Nesibe. Onun arkaya mı koysaydın ya? Ben koydum, aktarma yapacakmışız orada. Bu yolculuk var ya, ben sana söyleyeyim, 7-8 saat sürer. Hakkımızda hayırlısı. Because here is construction. The street is 2 kilometers. Stop here.
How am I gonna go to Santa It's Ana? many transportation in the gas station, like tuk-tuk, until like eleven, like stranger. Okay. Yeah. You can. Her zamanki gibi aynı cevap. Ha, Evet. birazcık da. Evet gençler, o zarfın içinde para varmış. Bize bir zarf vermişlerdi. Buraya kadar resmen bir VIP transfer oluyor. Sonra şu otobüslere binip gideceğiz. Saat 3'te kalkacakmış otobüsümüz. Böyle biletimizi verdiler. Bagaj etiketlerimizi verdiler. Sınırdan geçtikten sonra da şehire yaklaştığımızda toplam 4-5 saat sürecek bir yolculuk. 2 kilometre uzakta kalacakmışız. Bırakacakmış yolun kenarında. Çalışma varmış şehre girerken. Nasıl geceye kalmayız inşallah. Böyle bilmediğim ve tehlikeli bir ülkeye giderken geceye kalmayı sevmiyorum. Ve böyle şöyle bir şey var. Bugün Salvador'da 4. kez OHAL uzatılmış. Çetelerle devletin mücadelesi hala devam ettiği için OHAL devam ediyormuş. Biraz haberleri okudum, canım sıkıldı ama İnşallah başımıza bir şey gelmez. Otobüs saat 3'te 45 dakikamız var. Çok hızlı bir yemek yiyelim dedik. Hem açlık başladı hem de oraya gittiğimizde yemek bulamayabiliriz, gece olacak. Şurada açık büfe varmış. 500 TL'ye geliyor ama tabii biz başka şeyler söyledik. Yemeğimizi yiyip yola çıkacağız. Arkada şöyle piyano çalan bir abi var. Böyle ortam çok lüks. 5 yıldızlı bir otel burası. Nesi böyle şey gibi hissetmiş. Savaş sahnelerindeki. Evet ya, savaş sahnelerinde savaş olurken üst düzey zenginler piyano eşliğinde yemek yer ya. Dışarıda bir millet birbirini öldürüyor. Burada insanlar... Tam da El Salvador'a giderken. Ya güzeldi Guatemala, güzeldi her şeyle. Hem insanlarıyla, her şeyle ben beğendim yani. Sevdim bu ülkeyi. Hızlı bir şey olsun diye böyle dana carpaccio söyledik. Hemen gömüyoruz ve vamos. Böyle bir otobüsle gidiyoruz. Arkadaşlar 2 katlı. Üst katına çıkacakmışız şimdi. Hazır mıyız? Let's go. Ben ilk defa 2 katlı otobüste uzun bir yolculuk yapacağım. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. 96. ülkemize gidiyoruz. Hadi bakalım. Profesyonel çalışıyorlar ya. Böyle çalışanlara falan. Yani biz ne otobüslere bindik biliyorsunuz. Bu bize çok lüks geldi. Alışık değiliz biz. İngiltere'de binmiştim bunlara, güzel. Böyle otobüslerle yolculuk yapmayı, sınırı geçmeyi seviyorum. Çünkü sınırda 2 saat sıcakta çantanı taşıyorsun, daha bireyselsin, zor oluyor. Bu otobüsten şimdi gideceğiz, sınıra geldiğimizde şoför yanaştıracak. İneceğiz, sırasıyla hepimize bakacaklar, geçeceğiz hızlıca. Bir de biz bu kadar lükse alışık değiliz. Bu canavar, aman Allah'ım, arkaya yatıyordu. İnanılır gibi değil. O kadar alışkın değilim ki, yatmadı. Şeyler falan var, baksana, göstersene. Soketler var. Evet. Şurada şarj falan yapabiliyorsun. Vallahi ilk defa bu kadar kaliteli bir yol. İlk defa bu kadar iyi otobüste yolculuk yapıyoruz. Hani önceki bölümleri izleyenler bilir. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Sınıra gidiyoruz artık. Ve rota hesaplanıyor. 173 kilometre daha gideceğiz. Şöyle sınırı geçeceğiz. Bu gördüğünüz taraf Pasifik Okyanusu'nun kıyıları. Şuradan Guatemala City'den Santa Ana'ya gideceğiz. Burada çok güzel bir göller bölgesi var. Ondan sonra da San Salvador'dan ülkeden çıkarız. Böyle ikinci kattan böyle izleye gitmeyi çok seviyorum. Daha keyifli oluyor manzaraları görmek. Yolda da sizinle paylaşacağım yol manzaralarını. Yıllardır beni takip ediyorsunuzdur arkadaşlar. İkiniz de vardır elbet. Biz sınırlardan sürünerek çok geçtiğimiz zaman oldu. Bir kere bile bize ikram bir şey verdiler mi ya? Bir kere değil mi? Vermediler. Biz de ondan önden yemek yedik. Allah'ım şimdi ikram Burger King veriyorlar. Ya Bak, hep bak. aç oluruz normalde. İlk defa yiyelim dedik öncesinde yani. Ama ben yine de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. O kadar bulmuşuz bedavaya. Vay be, ilk defa buna şahit oluyorum. Hani vermezler, su ve dahi vermezler. Adamlar Burger King dağıtıyor. Evet. Bakalım ne çıkacak içinden. Vallahi geldi. Açsana, nesi seninkini göstersen ne var? Sadece bir tane şey. Gördün mü? Bunu düşünmeleri sıcak bile. yani. Bunu düşünmeleri bile çok iyi değil mi? Ben mesela otobüste ilk defa Burger King dağıtıldığını gördüm. Ben de. Biz bunu her türlü yeriz. Bu firmayı sevdim. Hayır, hizmet çok iyi. Bildiğiniz cheeseburger, sıcacık. Peki ne geliyor şimdi? Kola. Nasıl hizmet ya? Bu firmayı not alalım. Bu firma çok iyiydi. Dışarıdan şoföre de gösterip çekeceğim, anlatacağım size ismini.
Şu ana kadarki en iyi firma. Bu neymiş? Bizi daha soğuk bak Nesibe. Vallahi kolamız da geldi. Çek ablamı da çek Nesibe. Çekemedim ama diğer ablayı çekebilirim. Sprite mi alsaydım? Ben niye hep bu ikilemde yaşıyorum ya? Bu nasıl bir sınır geçme olacak bakalım. O kadar rezillik çektik. Acık keyfini de sürelim yani, güzel olsun. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar, geceye kaldık. O kadar çok trafik vardı, bir yandan yağmur. Ama hizmet bitmiyor tabii ki. Şimdi de çay kahve saati. Sınıra 40 dakika kaldı. Şimdi sınıra geldik. Işıkları yaktılar. Birazdan iniyoruz arkadaşlar. Şu evrakları doldurmamızı istiyorlar. Ülkeden çıkış için. Bu Guatemala çıkışı. Girişte ne olacak El Salvador'a bilmiyorum. Vize istemedikleri için ekle bir şey soracaklarını sanmıyorum en azından. Hadi bakalım, geldik sonunda. Burada ne tır var ne bir şey. Bomboş ortalık. İçeride şimdi çekmeyeyim, laf ederler falan. Hemen ülkeden çıkışımızı yapıyoruz. Formu dolduruyoruz. Sırayla hızlı hızlı alıyorlar. Vallahi bayağı geçe kaldık. Geçe kalmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Hiç bilmediğim bir ülkeye girince gece, hele bir de El Salvador gibi. Gözünü sevdiğim, otobüste geçmek ne kadar basit Nesibe. Teker teker ilgileniyorlar. Çok seriler, çok hızlılar. Pat çat küt. Hemen girdik içeriye. Ve artık Guatemala'dan çıkıyoruz. El Salvador'a. Hadi bakalım. Bir kadın geldi şimdi El Salvador'a girmeden önce. Herkesin ateşini ölçüyor. Ne diyorsun Nesibe? Bu şekilde korona bulundu mu hiç? Vaya como un pequeño recordatorio, si alguien no tiene la vacuna, sea salvadoreño o no, puede ir a cualquier unidad de salud. Abi mis gibi giriş yaptık. Adam tek tek otobüse girdi, pasaportlarımıza baktı. Hadi geçin dedi. Bu kadar. Biz ne rezillikler çekmişiz sınırlarda Nesibe. Biz hiç otobüste gelmemişiz ya. Otobüs abi, buralara gelirseniz eğer sınırdan geçiyorsa otobüste geçin. Çok rahat. Hayır, oluyor. otobüste geliyorduk ama sınıra kadar geliyorduk. Ya Ülkeye böyle geçmiyordu yani. Sınırlı otobüs ama şöyle de bir şey var. Her ülkede bu sistem olmayabilir. Bence de, çünkü Bazı parmak ülkelerde zor parmak olabilir. izi almıyor, fotoğraf çekmiyor, hiçbir Evet. şey yok. Geliyor, numaranı yazıyor, koltuk numaranı, ülkeye öyle girdik. Standa bile vurmadı. Bence Guatemala daha profesyonel geldi Tabii, diğer ülkelere göre. kesinlikle. Bence onlarla kalır. Yani biz şu an resmen Amerika'dan daha aşağı bir ülkeye gidiyormuşuz gibi. Evet. Şu an geriye gidiyoruz aslında, Amerika'dan daha geriye gidiyoruz. Belki ondan takmadık. Adam bana neye baktı direkt pasaportumda? Direkt Almanya. Almanya Schengen'ime baktı, direkt baktı. Kaç gün kaldı? Pasaportun kendine bakmadı. Sayfalara baktı, Almanya Schengen'e baktı. Ondan az soru sordu bence. Bence de. Sonra Nesibe de Schengen aradı, yok bulamadı. Ama ben ikinci Nesibe verdiği için pasaportu sıkıntı olmadı. Aynen. Beraber Yemin olduğumuz ederim, için. pasaportunuzda Schengen, Amerika vizesi varsa hiçbir zorluk yaşamazsınız. Ama yoksa Sorgular bitmez. önceki bölümleri biliyorsunuz, Nikaragua'da çıkamazsınız yukarıya. Almazlar ya, çok eminim yani. Bugün burada bir haber çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin haberlerini yayınladılar. 9.000 kaçak Türk Amerika'ya giriş yapmış. Bildiğiniz 9.000 Türk diye haber yaptılar ha. Hem Amerika'da İngilizce hem burada İspanyolca. Adımız yani şu an Çok kötü adımız. namımız yine yayılıyor. Direkt bizi şu an hep yani haberi de gördüm ya, ben artık tamam yani inandım artık bu olayın çok ciddi Ki olduğuna. 9.000 bu arada bilinen, daha bilinmeyen kaçak. 9.000 yakaladıklarıymış. Abi biz uçakta bu kadar hizmet almadık ya. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda biz bu Kolombiya'ya gelirken bu kadar servis yoktu. Şimdi ne veriyorlarmış bakalım. Bu resmen 3. servis. Gracias fruta. Ne fruto? Şu neymiş? Elma. Tamam. Valla bir sürü şey var. Hangisini alacağım? Bu da kek. Muffin. Muchas gracias. Bunları verdiler. Business class deneyimi oldu bildiğine. Bizi şu şirket getirdi. Nesibe. Vallahi El Salvador'a. Şu an bilmiyorum, paramız da yok. Böyle bir yere attılar. Merkezdeki otogar tadilatta mıymış, yol mu ne bozukmuş. Vallahi 4 kilometre dışarıdan, 2 mi dedi 4 mü dedi, öyle bir şey. Şimdi şurada oturup bir taksi bulmam lazım. Ve ATM'ye bulup para çekmem lazım. Paramız yok. Bu kısmı zor oluyor. Aha polis silahlı adamlar var.
Güvenlikler burada da aynı. Sığındık şuraya. Burada her şey dolar oldu arkadaşlar bakın. Bitcoin de olacak da. Bitcoin'e de ödeniyor çünkü bu ülkede. Bildiğiniz Amerikan doları geçiyor. Şöyle mesela bir tane su 90 cent. Neredeyse 1 dolar. Doları gördük mü heyecanlanıyoruz. Bakalım nasıl gideceğiz otele. Sıfır İspanyolcamla gittim. Süpermarkettekilere sordum. Yardımcı olmak için şeye gönderdiler. Petrol ofisindekilere. Onlar aradılar. Şimdi bir taksi gelecek. Hiçbir şey yok abi. Taksi falan geçmiyor. Akşam saat 10 oldu. Yağmur yağıyor bir yandan. Taksimiz gelince, otele gelince bir kendime geleceğim artık. Böyle akşam gelince işte bu sıkıntılar oluyor. Bir de güvenilir ülke olmadığını düşünüyorum yani. Ön yargılı davranıyorum muhtemelen ama insan rahat hissetmiyor, iyi hissetmiyor yani. Şu çocuk var ya adam ya. O olmasa yani yok taksi yok abi, etrafta hiçbir şey yok. O kaç kişiyi aradı, taksi bulmaya çalışıyor. Allah razı olsun var ya. Is it coming? 15-20 minutos dice. 15 minutos. De 15 a 20 minutos viene. Okay, mi supermercado. Okay? Vallahi bir taksi geldi ama yani normal Uber arabası gibi. Arkadaşları muhtemelen şimdi bizi otelimize götürüyor. Hiç para falan bile sormadık, yeter ki götürsün. Şu an tam merkezine geldik. Kimse yok, hiçbir şey yok. Zaten otobüsten bizden başka inen de yoktu. Otobüste başka turist de yoktu. Bozuk çıkmadı adamda. Abi sokakları geçtik. O kadar çok evsiz var ki, kapkaranlık sokaklar. Hiçbir şey yok burada. Şu ana kadar geldiğimiz en ürkütücü yer. Ben hiç bu kadar bir şehir gibi görmedim. Ölü ya. Sanki biri çıkacak da yolumuzu keser. Ya bizi burada biri bir şey yapsa külümüzü bulamazsınız ya. Sadece bir gece aktarma için geldik Allah'tan. Her yer, her şey demir parmaklıkla, her yer. Bütün gezdiğimiz sokakların hepsi arabayla. Allah'tan böyle güzel bir hostel bulmuştuk biz. Gelmeden önce almıştık. Bugün buradayız. Çok enteresan bir deneyim değil mi? Hiç bilmedim. Sağ salim geldik ya, ben başka bir şey istemiyorum. Oğlum ne kadar karanlık sokaklar. Sonu bucağı yok. Ben hatta telefonumu bir yere sakladım. Ben de hiç ceketimin cebine koymuştum. Dolmuş. Hani yolda birisi yolumuzu keserse, Panama'da öyle bir şey anlatmışlardı ya Evet. bize. Bir yolumuzu keserse en azından telefonu bulamasınlar diye. Hadi geldik. Az kaldı. Evet hadi gelin odayı göstereyim size. Oo Nesibe ya. Bence Hilton'dan daha iyi. Ama yani temiz. En azından temiz değil mi? Biz de böyle Süleymancık dolaşıyoruz. O bizim bu oda arkadaşımız bugün. Hostelde kalıyoruz ya, 3 kişiyi tamamlamış olalım. Şöyle bir yatak var. Şurada en azından kliması var. Işık almıyor. Şurada bir duş. Temiz ama temiz. Yani her yer tertemiz. Tuvalet var. Daha ne olsun değil mi? Hostelin bir de böyle toplanma, etkinlik, oturma, yemek yeme alanı var. Bu kadar. Gayet minimal. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Artık uyuyup böyle dinlenmek istiyoruz. Yorulmadık ama işte insan sınırdan geçerken ister istemez birazcık böyle kaygılanıyor, geriliyorsun. İnşallah sonraki bölümlerde yine çok güzel bir El Salvador videosu geliyor mu Nesko? Geliyor. Nereden geliyor? Gölden geliyor. Evet. Sonraki bölümde görüşürüz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O kadar yorgunum ki konuşacak enerjim bile kalmadı. Hadi bakalım herkese adios amigos. Buena noche. Buenas noches. Alumbra tu luz.